Bu videoda Türkler için Hollanda'ya taşınmanın tam 11 yolundan bahsedeceğim. Herkes bir şekilde Hollanda'ya gelmek istiyor ama fark ettiyseniz genelde hep mühendisler ve yazılımcılar için gelme yolları anlatılıyor. Başka mesleklerde insanlar ve öğrenci arkadaşlar soruyor. Biz nasıl iş buluruz, Hollanda'ya nasıl geliriz diye. Ben de bu konuya bir açıklık getirmek istedim. Hollanda'ya gelebilmek için ille de mühendis veya yazılımcı olmanıza gerek yok. Ama baştan söyleyeyim, gerçekten aranan biri değilseniz ve uluslararası geçerli bir mesleğiniz yoksa gelebileceğiniz yollar sınırlı ve zorlu. Birazdan madde madde Hollanda'da uzun süreli kalmanın ve oturum izni almanın yollarını anlatacağım. Öncelikle iş bularak gelmek isteyenlerin bilmesi gereken bazı şeyler var. Sizin yaptığınız işin Hollanda'da geçerli bir iş olması ve gerek Hollanda'da gerekse Avrupa Birliği içinde zor bulunan bir eleman olmanız gerekiyor. Yani Hollanda'da aslında birçok sektörde iş imkanı olmasına rağmen bu şirketler ta Türkiye'lerden adam getirmekle uğraşmak istemiyor. Bunun hem bir yasal prosedürü, hem masrafı, hem de çalışan için bazı riskleri var. Yazılımcıların ve mühendislerin daha kolay gelebilmesinin sebebi de bu. Aslında dünya genelinde deneyimli, altını çizerek söylüyorum, en az 4-5 yıl hakkını vererek iyi işler çıkarmış yazılımcı bulma sıkıntısı var. Hollanda küçük bir ülke olduğundan bu talebe karşılık veremiyor. Junior olarak Hollanda içinden eleman bulmak daha kolay oluyor, ancak spesifik alanlarda uzmanlaşmış eleman ihtiyacı olunca Avrupa içinden bile bulmak zorlaşıyor. Şimdi ilk yöntem Highly Skilled Migrant, yani Hollandacasıyla kendisi migrant olarak gelmek. Her ne kadar kelime anlamı doğru kullanılmasa da halk arasında expat diye bilinen kişiler bunlar. Normalde çalışacağınız uzmanlık alanı ile ilgili bir bölümden lisans mezunu olma şartı var, fakat ben ve birçok arkadaşıma diploma bugüne kadar hiç sorulmadı. Yani en önemli mesele bir konuda uzmanlaşmış olmanız ve maaş şartını sağlıyor olmanız. Çalışacağınız şirketin normalde IND tarafından tanınan bir sponsor olması gerekiyor. IND tarafından tanınan sponsor firmaların listesinin bulunduğu linki aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Diğer rastgele bulduğunuz firmalar muhtemelen Türkiye'den olduğunuz için dönüş yapmayacak ya da olumsuz dönüş yapacaktır. Aslında pek kimsenin bilmediği önemli bir detay var. Türk vatandaşları için işvereninizin IND tarafından tanınmış sponsor olması zorunluluğu yok. Belki şaşıracaksınız ama bakın IND'nin resmi web sitesinde aynen böyle yazıyor. Tabii ek olarak sponsor tarafından yapılan başvuruların daha hızlı sonuçlandığı ve bir sponsor üzerinden başvuru yapılması öneriliyor. İş görüşmesi yaptığınız şirket tanınmış sponsor olmadığını ve başvurunuzu değerlendiremeyeceğini söylüyorsa açıklama kısmında paylaştığım bu linki onlara gösterin. Bu durumda tabii oturum ve çalışma izni sürecini sizin üstlenmeniz gerektiğini de unutmayın. Yüksek nitelikli göçmen statüsü diyorduk. Bu statüyle gelebilmek için bir maaş limiti var. 30 yaşına kadar olanlar için minimum brüt 3549 euro, 30 yaş üstü olanlar için ise 4840 euro maaşınızın olması gerekiyor. Bu rakamlara tatil parası dahil değil, yani görüştüğünüz şirketin sözleşmede en az bu rakam kadar maaş vereceğini taahhüt etmesi gerekiyor. Zaten arkadaşlar güncel şartlarda bu rakamların altına gelmeye değmez. Çünkü ev fiyatlarından tut da benzin, enerji ve gıda fiyatlarına kadar her şey özellikle son senelerde oldukça zamlandı. Benim maddi kaygım yok, yeter ki yurt dışı olsun diyorsanız eyvallah, ama herhangi bir birikiminiz yoksa, hele de ailenizi de birlikte getirecekseniz iyi düşünmeniz lazım. Gelelim ikinci yönteme, akademik araştırmacı olarak gelmek. Doktora adayı, ücretli çalışan bir araştırmacı veya hibe alarak görev yapan araştırmacılar için özel bir oturum izni türü var. Bunun için yükseköğretim derecenizin olması gerekiyor. Araştırma kuruluşunun araştırma projesini onaylaması da gerekiyor. Tam olarak hangi seviye olması gerektiğine ise bu araştırma kuruluşu karar veriyor. Alt maaş limiti çok düşük, tatil parası hariç aylık 1207 euro gibi bir rakam almak yetiyor. Maaşınız olmasa da bir şekilde yaşamınızı sürdürebilmeniz için sponsorunuz olması ya da bankanızda yeterli bir miktar paranın olması gerekiyor. Üçüncü yöntem Avrupa Birliği vatandaşıyla evlilik ya da partnerlik. Hollanda vatandaşı ya da uzun dönem oturum izni olan eşiniz, uzun dönemli ilişkiniz ya da resmiyette kayıtlı bir partneriniz varsa aile birleşimi yaparak Hollanda'ya gelebilirsiniz. Bunun için bazı kriterler var. Eşinizin en az 1.70 boyunda, yeşil gözlü, sarı saçlı olması gerekiyor. Yok deve. Şaka yapıyorum tabii. Normalde sizin ve eşinizin en az 21 yaşında olması gerekiyor. Ancak Türkler için iki tarafında 18 yaşından büyük olması yetiyor. Ayrıca eşinizin yeterli ve düzenli bir geliri olması gerekiyor. Detayların bulunduğu linki açıklama kısmında bulabilirsiniz.
Bundan bahsetmişken yeni uyum yasasından da bahsetmiş olalım. 1 Ocak 2022'den itibaren Türkiye'den Hollanda'ya gelen göçmenler ve onların aile üyeleri sivil entegrasyon programına katılmak zorundalar. Geçici çalışma izni ve oturum izni başvurunuz değerlendirilirken uyum sınavını geçip geçmediğiniz kontrol ediliyor. Daha önce olmayan bu kural 2020'de öncelikle sığınmacılar için yürürlüğe sokulmuştu. Yeni gelenler belli sınavları geçtikten sonra Hollanda'ya geldiklerinde belediyeler tarafından dil koçlarına ve özelleştirilmiş uyum programlarına şu anda yönlendiriliyor. 2020'den önce halihazırda Hollanda'da yaşayan Türklerin bu programa katılması zorunlu değil. Ayrıca yüksek nitelikli göçmen olarak oturum izni alanlar ve onların aile üyeleri de bu sınavdan muaflar. Dördüncü yöntemimiz mavi kart. Avrupa Birliği üyeleri zamanında AB dışından gelen yüksek nitelikli göçmenlerin çalışabilmesi için bir mavi kart sistemi yapmışlar. Hollanda'da mavi kartın şartları daha katı. Bu statüdeki insanlar için zaten az önce bahsettiğim farklı bir çalışma izni tipi var. Mavi kart için işverenin İNED tarafından tanınmış bir sponsor olması gerekmiyor. Fakat diploma ve derecenin değerlendirilip onaylanması gerekiyor. Bir de maaş limiti mavi kart için yaş fark etmeksizin aylık brüt 5670 euro tatil parası hariç. Bu da yıllık 68.000 küsür euro yapıyor. Yine %8 tatil parası hariç. Özellikle 30 yaş için bu limit yüksek nitelikli göçmen programından çok daha yüksek olduğundan Hollanda'ya mavi kart ile gelmek pek tercih edilmiyor. Mavi kart en az 1 yıllık kontrat gerektirirken yüksek nitelikli göçmen programı için 3 aylık çalışma kontratı yeterli oluyor. Mavi kart başvurusu ayrıca online olarak yapılamıyor. İş bularak gelirken resmi olarak herhangi bir dil zorunluluğu yok. Ancak çalışacağınız şirkete göre özellikle mülakatları yapacak ve günlük iş rutininizi kurtaracak kadar İngilizce pratiğinizin olması gerekiyor. Beşinci yöntemimiz Au Pair. Au Pair, Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yaşayan bir ailenin çocuklarına bakmak ve bazı ev işlerini yapmak karşılığında size konaklama ve bir miktar para kazanma imkanı sunan bir program. Hollanda'da bunu yapmanın tek yolu belirlenmiş Au Pair ajansları üzerinden başvuru yapmak. Bunun için de belli bir para ödemeniz gerekiyor. Au Pair için 18-24 yaşları arasında olmanız, çocuğunuzun olmaması ve gideceğiniz aileyle anlaşacak kadar diliniz olması gerekiyor. Yerel ajanslar size gideceğiniz aileyi bulmanızı sağlıyor ve yasal işlemleri hallediyor. Gideceğiniz aile ile resmi bir sözleşme imzalamanız gerekiyor. 1 Ekim 2021'den itibaren bu programla geleceklerin bekar olması şartı da yürürlüğe girecek. Bu program ile Hollanda'ya sadece tek seferlik gidebiliyorsunuz. Vize başvurunuz olumlu veya olumsuz şekilde 90 gün içinde İNED tarafından sonuçlandırılıyor. Altıncı yöntemimiz iş kurarak startup vizesiyle gelme ki bu da çok tercih ediliyor. Avrupa Birliği dışından gelip Hollanda'da iş kurmak isteyen girişimcilere sağlanan bir vize türü bu. Bir seneye kadar geçerli. Bu bir sene içinde yenilikçi bir ürün ya da hizmet üretmeniz veya tanıtmanız gerekiyor. Peki yaptığım ürünün yenilikçi olup olmadığına kim karar verecek? Belli başlı kriterler var tabii. Projeniz Hollanda Girişim Ajansı tarafından değerlendiriliyor ve ayrıca banka hesabınızda bu girişiminizi ve kendi yaşamınızı sürdürebileceğiniz kadar maddi kaynağınız yani para olması gerekiyor. Her şey yolunda giderse ilk senenin sonunda serbest meslek sahibi olarak ya da serbestçe çalışma izni vardır ibaresi olan bir oturum iznine başvurabilirsiniz. Bunun için belli iş danışmanı firmalardan biriyle çalışmanız zorunlu. Bu firmaların listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. 7. yöntem dil okulu ile gelme. Hollanda'da dil eğitimi alacaksanız 90 güne kadarki vizeler için turist vizesine benzer şekilde başvuru yapılırken 90 günden fazla sürecek eğitimler için Türkiye'deki Hollanda konsolosluğuna başvuru yapmanız gerekiyor. Dil okulundan kabul alıp onay mektubunu ve konaklayacağınız yerle ilgili bilgileri ve kanıtları da vize başvurusunda sunmanız gerekiyor. Bir de motivasyon mektubu yazmak gerekiyor. Bunda Hollanda'da dil eğitimi almanın size ne gibi artılar katacağı ve geri döndüğünüzde bu kazanç ile neler yapacağınızı anlatmanız bekleniyor. 1,5-2 aylık bir dil okulunun maliyeti yaklaşık 1000 euro ve üstü diyebiliriz. Ayrıca Hollanda'da ev ve yurt bulmanın çok zor olduğunu ve konaklayacağınız yeri ayarlamadan bu işe girişmemenizi öneriyorum. Sıklıkla haberler çıkıyor işte öğrenciler ev bulmadan Hollanda'ya gelmesin falan diye. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Dil okuluyla giderseniz haftada belli bir saate kadar çalışma hakkınız da oluyor. Yazın tam zamanlı, diğer aylarda haftada 16 saate kadar çalışma izni alınabiliyor. Ancak bunun için işverenin sizin için çalışma izni başvurusunda bulunması
gerekiyor. Tek başına MVV vizesi yeterli olmuyor. 8. yöntem eğitim alarak gelme. Hollanda'ya üniversite, yüksek lisans, master ya da doktora yapmak için gelebilirsiniz. Bu durumda eğitiminizi tamamladıktan sonra size oryantasyon senesi hakkı veriliyor. Bu da size iş bulmanız için zaman sağlıyor. İş bulma dışında Hollanda'da çalışmaya gelmek için en güzel yöntemlerden biri de bu. Tabii okul, konaklama masrafları, okulu bitirmek için göstereceğiniz çaba, duruma göre Hollandaca dil gereksinimleri gibi engelleri aşmanız gerekecek. Kolay bir süreç değil ancak okumak isteyen, bir miktar birikimi olan ve okul sonrasında Hollanda'da çalışmak isteyen öğrenciler için önerebileceğim bir yöntem. 9. yöntem mevsimlik işçi olarak gelme. Hollanda'da tarım sektöründe 6 aya kadar geçici olarak çalışmak isteyenlere özel bir çalışma izni sağlanıyor. Bazı gelir gereksinimleri en fazla 24 hafta çalışma, işverenin Hollanda Ticaret Odası'na kayıtlı olması gibi şartları var. Bunun için de işi kendiniz bulmanız gerekiyor. 10. yöntem tıbbi tedavi amacıyla gelme. Evet, saçma gelebilir. Bu neredeyse imkansız gibi bir yöntem. Eğer sağlık sorununuz kendi ülkenizde tedavi edilemiyorsa ve bu tedavi için uzmanlık alanı sadece Hollanda'da varsa, Hollanda'da geçerli sağlık sigortanız da varsa ve görüştüğünüz hastane tedaviyi kabul etmişse bu vize tipiyle Hollanda'da bir süreliğine oturum izni alabilirsiniz. Dıdısının dıdısı. Valla Türkiye'deki uzman doktorlar varken Hollanda'nın tartışmalı sağlık sisteminde hizmet almak ister misiniz bilmem. Ancak umarım hiç ihtiyacınız olmaz. Fakat yine de böyle bir vize tipinin varlığından sizi haberdar etmek istedim. 11. yöntemde iltica arkadaşlar, bu son seçenek. Bu konuda benim bilgim çok sınırlı. Tek bildiğim şey ırkınız, dininiz, uyruğunuz veya siyasi görüşünüz nedeniyle veya belirli bir sosyal gruba ait olduğunuz için ülkenizde zulüm görmekten korkmak için haklı nedenlere sahipseniz bu yola başvurabilirsiniz. Şimdi durup dururken sadece farklı bir zümreye ya da siyasi görüşe, ırka sahipsiniz diye iltica başvurusu yapamazsınız, onu söyleyeyim. Ben dışlanıyorum, mutlu değilim gibi somut olmayan sebepler iltica başvurusu için sebepler değil. İşkence, insanlık dışı muamele, ölüm tehlikesi gibi altını doldurabileceğiniz ve somut kanıtlar sunabileceğiniz bir durumda olmanız lazım. İltica edenler mülteci kamplarına alınıyor ve entegrasyon programına geçiyorlar. Ayrıca temel ihtiyaçlar için bir miktar para veriliyor. Valla arkadaşlar, kısacası böyle bir gerçek var ancak iltica seçeneğini görmezden gelmenizi ve Hollanda'ya normal yollardan gelmenizi önemli tavsiye ederim. Bu süreçlerle ilgili bilgiler bulabileceğiniz Hollanda Devleti'nin bazı resmi sitelerini yine açıklama kısmında paylaşacağım. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Hollanda'da yatırım yoluyla vatandaşlık alma programı yok. O yüzden parayı bastırıp vatandaşlık almanız mümkün değil. MVV vizesinden de bahsedeyim. Hollanda'da oturum alacak kişiler için ilk ülkeye girdiklerinde oturum kartlarını alana kadar geçici oturum izni sağlayan bir vize türü. İş bulma yoluyla gelen arkadaşlar bilirler, Hollanda'ya ilk gelişinizden önce Türkiye'den Hollanda konsolosluğundan MVV vizesini almanız gerekiyor. Böylece oturum izni işlemleriniz tamamlanana kadar size geçici oturum izni sağlanmış oluyor. MVV vizesini teslim aldıktan sonra Hollanda'ya gidip oturum kartınızı almak için 90 gününüz var. Videoda bahsettiğim birçok yöntemde önce bu MVV vizesini almanız gerekiyor. Güzel haberlerden bahsedeyim. Türklere sağlanan bazı ayrıcalıklar var. Ankara Anlaşması diye bilinen Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 1963 yılında yapılan ve sonraki senelerde bazı eklemeler yapılan bir ortaklık anlaşması sonucunda Türk vatandaşlarının Hollanda'da yaşama ve çalışmasını kolaylaştırmaya yönelik birçok yasa var. Mesela oturum kartı başvuru ve yenileme ücretleri daha ucuz. 3 sene çalıştıktan sonra işvereninizin sizin için çalışma izni almasına da gerek yok. Normalde bu süre 5 yıl. Eşinizi ya da partnerinizi Hollanda'ya getirmek istediğinizde normalde ikinizin de en az 21 yaşında olması gerekirken Türkler için bu alt sınır 18 yaş. Bunun gibi başka ayrıcalıklar da var. Açıklama kısmındaki linkten bu ayrıcalıkların tümünün detaylarına ulaşabileceğiniz linki paylaşacağım. Peki arkadaşlar, diyelim ki bir şekilde Hollanda'ya geldiniz. Turist vizesiyle falan filan. Çalışma izniniz olmadan çalışırsanız ve bu tespit edilirse 8.000 euro ceza ödemeniz gerekir. Hatta bazı durumlarda hapis cezası bile verilebiliyor. O yüzden bunu sakın aklınızın ucundan geçirmeyin. Bazı arkadaşlar soruyordu. Umarım net bir cevap olmuş olur şimdi. Hollanda'da kaçak çalıştığı tespit edilen kişiler gerekli görülen cezanın uygulanmasının ardından sınır dışı ediliyor. Sonrasında zaten muhtemelen Avrupa Birliği'ne girişte bile sıkıntılar yaşarsınız ki zaten normal vatandaşlar
arkadaşlar bile şu anda turist vizesi almakta zorlanıyorlar. Sürekli red yiyorlar. Bu videoda Hollanda'ya gelip çalışabileceğiniz tam 11 yoldan bahsettim. Umarım gelmek isteyen herkes için açıklayıcı bir video olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz Hollanda'ya gelmek isteyen arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Sorularınız için aşağıdaki yorum kısmını kullanabilirsiniz. Sırada Hollanda ile ilgili bilgilendirici başka bir video var. Görüşmek üzere.